Şöyle bir düşünelim. Bilim dediğimizde aklımıza ne geliyor? Muhtemelen sarsılmaz kurallar, net yöntemler, değil mi? Peki ya size desem ki bir filozof çıkıp hayır, tam tersi o kurallar aslında ilerlemenin önündeki en büyük engel demiş olsa? İşte bugün Paul Feyerabend'in felsefe dünyasına adeta bir bomba gibi düşen o meşhur eseri Yönteme Karşı'ya dalıyoruz. Bakalım bilime dair bildiğimiz her şeye nasıl meydan okumuş? O zaman gelin şu kışkırtıcı soruyu ortaya atalım. Ya o vazgeçilmez sandığımız, o sarsılmaz kalemiz olan bilimsel yöntem aslında bir efsaneden ibaretse? Eğer bu tarz felsefi derinliklere dalmak, böyle soruların peşinden gitmek hoşunuza gidiyorsa, Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız bu efsanenin izini sürmeye başlayalım. Peki ama Feyerabend durup dururken neden böyle radikal bir şey söylesin ki? Aslında her şey öyle büyük akademik bir kavgayla falan başlamıyor. Tam tersine bir dost meclisinde tatlı bir atışmayla, bir kışkırtmayla başlıyor. Yıl 1970, bir parti ortamı. Feyerabend'in en yakın dostlarından bir başka büyük filozof Imre Lakatos ona dönüp tam da bu sözlerle meydan okuyor. Düşünsenize, felsefe tarihinin en kışkırtıcı kitaplarından biri böyle bir şakalaşmayla başlıyor. İşte bu insani ve samimi başlangıç, kitabın o meşhur ironik ve keskin dilini anlamak için de bize bir anahtar veriyor aslında. Ve işte bu dostça meydan okumanın sonunda ortaya çıkan o radikal tez, bilim özü itibariyle anarşik bir girişimdir. Şimdi durun hemen. Anarşik derken Feyerabend aklınıza gelen o politik anarşiden bahsetmiyor. Hayır, onun derdi başka. O diyor ki bilim dediğimiz şey öyle katı kanun ve nizam kurallarıyla ilerlemez. Tam tersi ancak kuralların esnetildiği, hatta zaman zaman yerle bir edildiği bir özgürlük ortamında gerçek sıçramalar yaşanır. Çünkü ona göre asıl ilerlemeyi getiren ve daha da önemlisi daha insancıl olan yol budur. Şimdi gelelim Feyerabend'in en meşhur, en çok konuşulan ve belki de en çok yanlış anlaşılan o meşhur sloganına. Her şey gider. Bakalım ne demek istiyor aslında? İşte o söz. Feyerabend felsefesinin adeta kalbi. İlk duyduğunuzda kulağa nasıl geliyor? Sanki kuralları boş verin, ne yaparsanız yapın gibi bir kaos çağrısı değil mi? Ama işte işin ilginç yanı durumun bununla hiç alakası yok. Ve ifadenin arkasındaki bütün o ironi de tam burada yatıyor. Bakın, her şey gider, Feyerabend'in bize verdiği bir öğüt, bir yaşam sloganı falan değil. Tam tersi, bu bilim tarihini şöyle bir masaya yatıran akılcı birinin, bir rasyonalistin, en büyük buluşların bile o günün kurallarını çiğneyerek yapıldığını fark ettiğinde attığı bir dehşet çığlığı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir reçete değil, bir tespit, hem de çok şaşırtıcı bir tespit. Feyerabend bize diyor ki, bilim tarihine bir bakın, ilerleme hiç de öyle kitaplarda yazdığı gibi düzenli, düz bir çizgide gitmez. Kopernik devrimi gibi o devasa sıçramalara bir bakın. Bu adamlar kendi çağlarının apaçık kabul edilen metotlarını, gerçek denilen olgularını hiçe saydıkları için, yani o dönemin standartlarına göre akıl dışı davrandıkları için devrim yapabildiler. Peki ama Feyerabend neden bu kadar takmış durumda tek bir yönteme? Yani neden sabit bir yöntemin bilimi ilerletmek yerine ona zarar vereceğini düşünüyor? Gelin şimdi eleştirisinin tam kalbine inelim. Burada Feyerabend karşı tümevarım diye acayip radikal bir fikir atıyor ortaya. Şimdi normalde bilim ne yapar? Tümevarım, yani eldeki verilere, gerçeklere uyan teoriler geliştirir. Mantıklı değil mi? Feyerabend ise hayır, tam tersini yapın diyor. Gidin mevcut doğrularla, herkesin banko kabul ettiği gerçeklerle kasten çelişen teoriler üretin diyor. İnsan soruyor tabii, neden böyle saçma görünen bir şey yapalım ki? İşte cevabı, çünkü ancak bu yolla o banko dediğimiz doğruların altında yatan, hiç sorgulamadığımız gizli varsayımları gün yüzüne çıkarabiliriz. İşte en kritik noktada bu. Bizim olgu dediğimiz, gerçek dediğimiz şeyler aslında o kadar da tarafsız, o kadar da masum değiller. Onlar geçmişten sızıp gelen, çoğunun farkında bile olmadığımız eski teorilerle, ideolojilerle şekillenmiş şeyler. Dolayısıyla ortaya attığınız yepyeni bir teori, yerleşik bir olguyla çelişiyorsa, bu hemen teoriniz yanlış demek olmayabilir. Belki de bu, o olgunun kendisini sorgulamak için harika bir fırsat. Yani görüyorsunuz, Feyerabend'in derdi kaos yaratmak falan değil. Karşı tümevarım onun için bir yıkım aracı değil, tam tersine bir keşif aracı. Yerleşik düşünce kalıplarımızı dinamitlemek, bilginin o görünmez sınırlarını zorlamak için bilinçli olarak atılan, dışarıdan bakınca mantıksız görünen ama aslında müthiş üretken bir adım.
Feyerabend'in bu argümanı sadece laboratuvarda bilim insanları arasında kalmıyor tabii. İşin bir de toplumsal boyutu var. Peki tüm bunların özgür, demokratik bir toplum için anlamı ne? Hadi gelin şimdi de bu tarafına bakalım. İşte burada Feyerabend en radikal politik önerilerinden birini yapıyor. Diyor ki, nasıl ki devletle din işlerini ayırıyorsak, devletle bilimi de ayırmalıyız. Yani bilimi de toplumdaki diğer güçlü kurumlar gibi, mesela din gibi, ele almamız gerektiğini söylüyor. Peki devletle bilimi ayırmak pratikte ne anlama geliyor? Feyerabend için bunun anlamı çok net. Bilgiyi demokratikleştirmek ve kültürel çeşitliliği korumak. Yani bilim artık o dokunulmaz, sorgulanamaz bir otorite olmasın, kamu tarafından denetlensin. Okullarda işte tek gerçek budur diye değil, dünyaya bakmanın önemli yollarından biri de budur diye öğretilsin. Ve evet, toplum nasıl ki başka ideolojilerin baskısından korunuyorsa, bilimin de bir ideolojiye dönüşüp baskı kurmasından korunmalı. Bu yaklaşımın temelinde ne var biliyor musunuz? Batı biliminin diğer tüm bilgi sistemlerinden doğuştan üstün olduğu fikrini kökten reddetmek var. Feyerabend'e göre bilim, evrensel bir mükemmellik ölçütü falan değil. O da insanlığın dünyayı anlamak için bulduğu sayısız gelenekten sadece bir tanesi. Ve kendi tarihsel koşullar içinde değerlendirilmeli. Hepsi bu. Ve son olarak gelelim Feyerabend'in bütün bu projesinin arkasında yatan asıl o en derindeki insancıl motivasyona. Onu bütün bunları yazmaya iten şey neydi? Aslında bu söz her şeyi özetliyor. Diyor ki, benim derdim entelektüel bir şov yapmak değildi, insancıldı. Amacım bilgiyi ilerletmekten çok insanları desteklemekti. Yani görüyorsunuz onun kavgası temelde insan özgürlüğü ve kültürü için, soyut bilgi yığınları için değil, yaşayan, nefes alan insanlar için. Feyerabend'i en çok korkutan şey neydi biliyor musunuz? Bilimsel aklın sorgulanamaz, eleştirilemez bir dogmaya dönüşmesi. Çünkü bu dogmanın o kutsal ilerleme bayrağı altında diğer bütün kültürleri, bütün farklı bilme yollarını ezip geçeceğinden emindi. Hatta bu durumu anlatmak için çok sert, çok şok edici bir ifade kullanmaktan bile çekinmiyor. Buna kültürel cinayet diyor. Ve biz de Feyerabend'in bize miras bıraktığı o yakıcı soruyla bitirelim. Bu soru sadece bilimle ilgili değil, kendi aklımızla, kendi düşünme biçimimizle ilgili. Soru şu, eğer aklın kendisi bile bir tirana dönüşebiliyorsa, o zaman biz özgürlüğümüzden vazgeçmeden bilginin peşinden nasıl gidebiliriz?